Cerrahın elleri çekildiğinde ve odanın soğukluğu geri döndüğünde masadaki kişi kimdir? Gözlerini açan retina senin mi? Yoksa sadece başka bir kafatasına monte edilmiş bir doku mu? Beyin, kimliğimizin taşıyıcısı mıdır? Yoksa sadece uzun bir hayatın izlerini tutan bir kayıt defteri mi? Bu soru, bilim kurgunun süslediği bir senaryo olmaktan çok, insanın kendi varlığına dair en temel kaygıyı taşıyan bir ayna. Tıp beyni başka bir bedene taşımanın teknik imkanlarını tartışırken, felsefe aynı anda bir sorunun peşine düştü. Eğer hafızan, alışkanlıkların, korkuların ve sevdiklerinle olan bağın beyinde saklanıyorsa, o beyin başka bir bedene geçtiğinde sen de mi oraya taşınırsın? Yoksa beden, kimliğin sadece bir kabı değil, onun kurucu bir parçası mı? 17. yüzyılda John Locke, kimliğin neyin üzerinden tanımlanabileceğini ilk kez net bir zemine oturtmaya çalıştı. Ona göre kişisel kimlik, maddenin veya bedenin sürekliliğinde değil, bilincin ve hafızanın zincirinde saklıydı. Locke, bir prensin anılarının bir terziye geçtiği düşünsel deneyiyle, aynı bedenin farklı bir zihni taşıyabileceğini, aynı zihnin ise farklı bir bedende uyanabileceğini gösterdi. Bu görüş, yüzyıllar boyunca tartışmaların merkezine yerleşti. Çünkü eğer hafıza kimliğin anahtarıysa, beyin o anahtarı tutan tek yapıdır. Beyin nakli, bu durumda sadece bir organ değişimi değil, bir insanın bütünüyle yer değiştirmesi anlamına gelir. Locke'un çerçevesi, insanı bedensel sınırlardan koparıp zihinsel bir sürekliliğe indirgedi. Bu yaklaşım, dönemin teolojik ve metafizik tartışmalarına karşı cesur bir çıkıştı. İnsan, et ve kemikten ibaret bir yapı değil, anılarının taşıyıcısı bir bilincin akışıydı. Ancak bu akış her zaman düzgün bir nehir gibi ilerlemedi. 18. yüzyılda Thomas Reid, Locke'un hafıza temelli kimlik anlayışına karşı sert ve yıkıcı bir eleştiri getirdi. Reid, yaşlı bir subayın çocuklukta çaldığı bir elmayı hatırlamadığı, ancak gençken düşman hattında gösterdiği cesareti hatırladığı bir senaryo üzerinden düşündü. Eğer kimlik sadece hafıza zinciriyle kuruluyorsa, yaşlı subay genç subayla aynı kişi değilken, genç subay çocukla aynı kişi oluyordu. Bu durum, aynı kişinin zaman içinde kendisiyle çelişmesi sonucunu doğuruyordu. Reid, hafızanın kırık, unutkan ve seçici olduğunu, kimliğin bu kadar kırılgan bir zemine indirgenemeyeceğini savundu. Ona göre kimlik, hafızanın ötesinde, bedenin ve yaşamın bütünsel bir dokusuydu. Bu eleştiri, beyin nakli tartışmalarına yeni bir boyut kattı. Eğer hafıza bütünlüklü değilse, beyin taşınsa bile sen diye bir şey kalabilir mi? Yoksa taşıyacak olan sadece parçalanmış anılar mıdır? 20. yüzyılın sonlarında Derek Parfit bu tartışmayı kökten değiştiren bir adıma yöneldi. Parfit, kimlik sorusunun kendisinin yanlış bir çerçeveye oturduğunu iddia etti. Ona göre önemli olan, ben aynı kişi miyim sorusu değil, hayatta kalma derecem ne sorusuydu. Parfit, teletransplasyon adı verilen düşünsel deneyinde bir kişinin makineden geçirilip başka bir yerde kopyalandığı senaryoyu kurguladı. Eğer kopya tüm anıların, karakter özelliklerin ve psikolojik bağların birebir taşıyıcıysa, Parfit'e göre orijinal kişinin ölmesi bir felaket değil, bir devamlılık haliydi. Parfit, kimliğin bir nesne gibi taşınan bir öz olmadığını, dereceli bir psikolojik bağlantı ağının olduğunu gösterdi. Bu görüş, beyin nakli paradoksunu radikal bir şekilde yeniden tanımladı. Beyin başka bir bedene geçtiğinde, soru bu kişi ben mi olmaktan çıktı, bu yeni düzen benim hayatımla ne kadar bağ kuruyor haline geldi. Parfit, insanın kimlik takıntısının aslında bir yanılsama olduğunu, asıl değerli olanın deneyimin sürekliliği olduğunu savundu. Bernard Williams bu çizgiye sert bir şekilde karşı çıktı. Williams, kimlik tartışlarını tekrar bedene ve korkuya döndürdü. Bir kişinin işkence göreceği günün öncesinde belleğinin silineceğini ve yerine tamamen farklı anıların yükleneceğini hayal etti. Eğer kimlik sadece hafızaysa, kişi bu işkenceden korkmamalıydı. Çünkü işkenceyi çekecek olan yeni belleğe sahip başka biriydi. Ancak Williams, insanın doğal tepkisinin hala korku olacağını savundu. Çünkü beden acıyı hisseder, korkuyu taşır ve ölümü yaşar. Williams'a göre kimlik, psikolojik süreklilikten önce bedensel süreklilikte köklenir.
Beyin nakli senaryosunda bu durum daha da keskinleşir. Yeni beden, farklı hormonlar, farklı sinir yolları, farklı metabolik ritimler taşır. Bu ritimler ruh halini, kararları, hatta anıların duygusal tonunu değiştirir. Beyin izole bir işlemci değildir. O sürekli bedenden sinyal alan, bedene tepki veren, onunla birlikte nefes alan bir örgüdür. Bu çatışma sadece teorik bir oyun olarak kalmadı. Tıbbi tarihin gerçek vakaları, filozofların çizdiği haritaları paramparça etmeye başladı. 20. yüzyılın ortalarında beyin yarımküreleri cerrahi olarak birbirinden ayrılan hastalar, kimliğin tek bir merkezde toplandığı fikrini sarstı. Sol yarımküre konuşma ve mantığı yönetirken, sağ yarımküre uzamsal algı ve duygusal tonları taşıyordu. İki yarımküre arasındaki bağlantı kesildiğinde, hastalar bazen aynı masada iki farklı irade gibi davranmaya başladı. Bir el yazı yazarken diğer el durduruluyordu. Bir taraf sigara istiyor, diğer taraf reddediyordu. Bu vakalar, beynin bile bölünebildiğini ve bölündüğünde tek bir benliğin dağılabileceğini gösterdi. Hafıza, karar, istek ve korku tek bir noktada toplanmıyordu. Dağılmış, çoğul ve çelişkili bir ağ içinde işliyordu. Amnezi hastaları da aynı gerçeği yüzümüze çarptı. Geçmişini tamamen unutan kişiler yüzlerini tanımadıkları akrabalarının yanına oturup sohbet edebiliyor, duygusal bağları kopmuş olsa bile insani tepkilerini koruyabiliyordu. Kimlik, hafızanın silindiği yerde tamamen yok olmuyor, şekil değiştiriyordu. Modern sinir bilim bu dönüşümü daha da görünür kıldı. Bağırsak beyin ekseninin varlığı, kalp ritimlerinin duygusal kararlara etkisi, kas hafızasının motor becerilerdeki rolü, beynin tek başına bir merkez değil, bir ağın düğüm noktası olduğunu gösterdi. Antonio Damasio, bedenin duygusal işaretlerini kaybeden hastaların mantıklı kararlar alamadığını, çünkü duyguların mantığın yakıtı olduğunu ortaya koydu. Andy Clark, zihnin kafa kutusunun dışına taştığını, araçların, mekanların ve diğer bedenlerle etkileşimin kimliğin bir parçası haline geldiğini savundu. Bu bulgular, beyin nakli paradoksuna yeni bir katman ekledi. Eğer kimlik sadece nöronal bağlantılarda saklanmıyorsa, beyin taşınsa bile eski bedenle kurulan kimyasal, fiziksel ve çevresel bağlar kaybolur. Yeni beden, farklı bir tarih, farklı bir metabolik öykü, farklı bir duyusal harita taşır. Bu harita, beynin işleyişini yeniden şekillendirir. Beyin, yeni bedenin ritmine uyum sağlamak zorunda kalır. Bu uyum sürecinde eski senin alışkanlıkları, korkuları ve tercihleri yavaşça dönüşür. Kimlik, sabit bir nesne değil, sürekli yeniden yazılan bir metindir. Beyin nakli, bu metnin sayfasını koparıp başka bir cilde yapıştırmak gibidir. Metin aynı kalabilir, ancak okunuşu değişir. Tıbbi girişimler de bu dönüşümün izlerini taşır. 50 yıl öncesinde Sovyet cerrah Vladimir Demikhov, köpeklerde kafa ve ön bacak nakli deneyleri yaptı. İki başlı, tek bedenli hayvanlar, beynin yeni bir fizyolojiye nasıl tepki verdiğini gösterdi. Daha sonra 20. yüzyılın sonlarında Amerikalı Robert White, maymunlarda kafa nakli denemelerine girişti. Omuriliğin bağlanamaması ve bağışıklık sisteminin reddetmesi gibi engeller, beynin izole bir varlık olmadığını kanıtladı. Beyin, bedenin geri kalanıyla aynı anda yaşıyor, aynı anda nefes alıyor, aynı anda yıpranıyordu. Bu deneyler, insan beyni için henüz uygulanabilir olmasa da, kimlik sorusunun sadece teorik bir oyun olmadığını, biyolojik sınırlarla iç içe olduğunu hatırlattı. Tıp ilerledikçe soru yapabilir miyizden yaparsak ne kaybederize evrildi. Bu evrim felsefenin de içine işledi. İnsan neden beynini korumak için bu kadar çaba gösteriyor? Neden anılarını, yüz hatlarını, ellerinin nasırlı dokusunu, sesinin tınısını bir arada görmek istiyor? Çünkü kimlik, tek bir noktada toplanan bir öz değil, zaman içinde örülen bir desendir. Locke'un hafıza zinciri, Reid'in bedensel bütünlük, Parfit'in psikolojik devamlılık, Williams'ın acı ve korku zemini, hepsi bu desenin farklı ipliklerini gösteriyor. Beyin nakli, bu ipliklerden birini çekip başka bir dokuya yerleştirmeye çalışmaktır. Desen bozulmaz, ancak rengi, dokusu ve anlamı değişir. Ameliyattan çıkan kişi, eskiden tanıdığın kişiyle aynı anılara sahip olabilir. Aynı ismi söyleyebilir, aynı şarkıyı hatırlayabilir, aynı yüzü aynada görebilir. Ancak o yüz artık farklı bir kalbin atışına,
farklı bir akciğerin nefesine, farklı bir bağırsağın ritmine bağlıdır. Bu ritimler, kararları, tercihleri, hatta anıların duygusal yükünü yeniden şekillendirir. Kimlik bir sabit nokta değil, bir süreçtir. Beyin nakli bu süreci kesintiye uğratır ancak durdurmaz. İnsan, kendi sonluluğunu bildiği halde sonsuz bir süreklilik arar. Beyin nakli düşüncesi, bu arayışın en uç noktasıdır. Ölümü ertelemek, bedeni değiştirmek, zihni taşımak. Ancak her müdahale, yeni bir kayıpla birlikte gelir. Eski bedenle kurulan bağlar kopar. Yeni bedenle kurulan bağlar henüz şekillenmemiştir. Aradaki boşluk, kimliğin tam da o anda belirsizleştiği yerdir. Belirsizlik, korkutucu olduğu kadar gerçeğin de ta kendisidir. İnsan, hiçbir zaman tam olarak aynı kişi değildir. Her sabah uyanan, bir gece önceki uykuyla, rüyayla, metabolik değişimlerle, yeni bir nefesle biraz daha farklılaşır. Beyin nakli, bu değişimi hızlandırır ancak yaratmaz. Değişim zaten vardı, sadece keskinleşir. Sorunun cevabı, ameliyat odasında değil, insanın kendi varlığına dair kabulünde gizlidir. Kimlik, ne tamamen beyinde, ne de tamamen bedende saklıdır. Kimlik, ikisinin arasındaki gerilimde, anıların ve deneyimin kesiştiği noktada sürekli yeniden kurulan bir süreçtir. Beyin nakli olsaydı, ameliyattan çıkan kişi eski senin bir devamı olurdu, ancak aynı sen olmazdı. Devamlılık, kimliğin tek ölçütü değildir. Farklılık, yokluk değildir. Dönüşüm, kayıp değildir. İnsan, değişmeyi reddettiği sürece kendi varlığının doğasına aykırı davranır. Değişim, insanın en eski ve en kaçınılmaz gerçeğidir. Beyin, başka bir bedene taşındığında soru bu kişi ben mi olmaktan çıkar. Soru bu yeni düzen, hayatımla nasıl bir bağ kuracak haline gelir. Bu bağ, anılarla başlar, bedenin ritmiyle şekillenir, zamanın akışıyla olgunlaşır. Ve sonunda insanın kim olduğunu değil, kim olabileceğini gösterir.